Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Excel'de eğer fonksiyonunu birlikte öğreneceğiz. İngilizce kullananlar için if fonksiyonu. Hemen örneğimize geçiyorum. Burada öğrenci notlarımızın olduğu 20 satırlık bir tablom mevcut. Verilerim var. Burada matematik, İngilizce, fenden 50'nin üzerinde alanları geçti. 50'nin altındaysa kaldı olarak yazdırmak istiyorum. Örneğimize geçiyorum. Eşittir deyip eğer dedikten sonra bizden gördüğünüz üzere 3 tane bilgi istiyor. Mantıksal sınama dediği e, bizim buradaki koşulumuz. Şöyle matematik için ilk başta işlemimizi yapalım. Matematikten C2 büyük eşitse 50 diyorum. 50'den büyükse geçti yazsın. Eğer küçükse kaldı yazsın. Yazamadım. Tamam. Aşağı kadar çekiyorum. Evet. Üçüncü satırımıza Mehmet de kaldı yazmış. 42 almış matematikten. Mustafa 45. Kadir 30 almış. Bunlar kaldı yazdı. İngilizce için yapıyoruz. Eğer dedim D2 büyük eşitse 50 geçti. Noktalı virgül kaldı diyorum. Köşeli parantezimi kapattım. Bunu da en aşağı kadar indirdim. İngilizceden kalan Ali'ymiş 42 almış. Selin 25 almış. Fen için ise eğer formülleri böyle elle yazmıyorsanız fx fonksiyonlarından eğer yazıyorsanız buraya eğer fonksiyonu deyip git dedikten sonrasında gelen ekranda yine mantıksal sınama dediği alanımız bizim. E, buradaki şartımız E2 büyük eşitse 50 diyorum. Eğer doğruysa ne yazsın? Geçti yazsın. Eğer yanlışsa kaldı yazsın. Tamam dedim. Burada formülümüzü oluşturmuş oldu. En aşağı kadar çektiğim zaman Ali'nin 31 aldığını görüyorum fenden. Burak 25. Deniz de 39. Bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.